Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hatırlar mısınız, bundan 10 yıl önce çıkmış ve bize neredeyse oyun dünyasını yerle bir edecek fikirlerle ve yeniden tanımlayacak oyun mekanikleriyle ve derinlemesine hikayeyle ve RPG öğeleriyle bizi resmen oyun tanımımızı baştan aşağı değiştirecek bir oyun çıkması vaat edilmişti. Evet, hangi oyundan bahsettiğimi az çok anlamışsınızdır. Cyberpunk 2077. Bundan 10 yıl önce böyle bir söz vermişti ama hatırlarsanız çıktığında bu sözlerin neredeyse %10'unu bile yerine getirmemeye geçin belki eksi haneyle başlamış bile olabilecek bir oyundu. Ama aslında biz oyunun kritiğini ve eleştirisini yapmak için bir araya gelmedik bu videoda. Bu videonun amacı oyunun macOS sürümünün çıkması. Yaklaşık 2 gün önce bu oyunun macOS için native olarak geliştirilmiş sürümü piyasaya çıktı. Oyunun aynı zamanda 2.3 versiyonlu yaması da çıktı. Bu yamayla beraber oyuna bazı geliştirmeler de yapıldı. Bazı özellikler eklendi, çıkarıldı. Ama bu peşle beraber en büyük değişiklik ve en büyük yenilik bu oyunun artık macOS kullanıcıları tarafından da oynanabilir hale gelmesi. Sizlerle beraber bu oyunun farklı ayarlarda, farklı çözünürlük ve detay ayarlarında benchmark modunda çalıştıracağız. Sonrasında oyunun kısa bir gameplay'ine de gireceğiz. Ve oyun macOS'ta almaya değer mi? macOS'ta oynamak mantıklı mı? Veya macOS'ta hangi konfigürasyonda oynamak mantıklı? Bunun üzerinden aslında gideceğiz. Videomuzun özü bu. Videoyu bu ana kadar izlemeye devam ettiyseniz buradan anlıyorum ki konu ilginizi çekti. O yüzden lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videomu paylaşmayı lütfen unutmayın. Gelelim sizle beraber hangi test ortamında veya hangi şartlar altında Cyberpunk'ı test edeceğimize. Benim şu anda önümde gördüğünüz MacBook Air M3 model işlemcili ve 24 GB RAM'li bir konfigürasyon. Bu makine üzerine test edeceğiz. Bu konfigürasyon oyunun sistem gereksinimlerini göz önüne alırsak giriş orta arası bir modele tekabül ediyor. Minimum M1 işlemcili Mac'lerde giriş seviyesi ayarlarda oyun oynanabilir olarak ifade edilmiş ki bunun detayına ekran kaydı almaya başladığımızda birazdan gireceğiz. Bu aslında minimumla orta ayarlar arasında gidip gelecek bir konfigürasyon olacak. Tabii MacBook Air'i biliyorsunuz ki Air modellerin hiçbirisinde aktif soğutma yok ve bu yüzden işlemciyi belli bir süre zorladığınız zaman işlemci ve ekran kartını daha fazla ısınmamak adına performansını düşürüyor. Bir oyun için de çok istenen bir senaryo değil aslında. Yani bu oyunun benchmarklarını elimden geldiğince çok fazla vakit kaybetmeden yapmaya çalışacağım. Çünkü bu cihazın performansı ilerleyen her dakikayla beraber ya da atıyorum bir yarım saat sonrasında ya da daha uzun süre sonrasında sürekli oynadığımda oynadığım ortamda yeterince sıcaksa performansını düşürmeye başlayacak. O yüzden MacBook Air performansı bir nevi bu oyunu ben minimumda nasıl çalıştırabilirim bir MacBook'ta size bunu gösterecek. Eğer şayet aktif soğutmalı bir Mac'iniz veya MacBook'unuz varsa bu değerlerin sürekli olarak stabil elde edeceğinizi size söyleyebilirim. Ama MacBook Air'lerde oyunu uzun süreli oynadığınızda zaman içerisinde o performansın düşüp düşmeyeceğinin bir garantisi yok. Bu kadar uzun süre tabii oyunu test etmeyeceğim. Ama benim tahminimce uzun süre oynadığımız zaman grafik ayarlarında da seçtiğimiz ayarlara göre performansın düşeceği yönünde. Gelin hep beraber ekran kaydına geçelim. Hem bu sırada ben size oyunu nereden elde etmeniz daha mantıklı, hangi store'dan satın almanız daha mantıklı onunla ilgili bilgi vereyim ve sonrasında benchmarklarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an masaüstümü sizlerle paylaştım. Öncelikle oyunun hızlıca size GOG ve Steam versiyonlarını göstereyim. Bakın, Apple Mac Store'da oyun şu an 2400 TL'ye satılıyor ve boyutu da gördüğünüz gibi 150 GB. Ve sadece Mac'te kullanabileceğiniz bir sürüm. Tekrar hatırlatıyorum, bunu başka bir platformda oynayamayacaksınız. GOG sürümüne gelirsek eğer, bakın GOG'da da bu arada oyunun normal fiyatı $60. Bu arada benim baktığım versiyonlar Ultimate Edition, yani içerisinde Cyberpunk 2077 için çıkmış olan Phantom Liberty DLC'sinin olduğu tam sürüm diyelim. Bunun fiyatı bakın normalde $60. Bu da yaklaşık olarak 2400 TL'lere, belki biraz daha pahalıya denk geliyor olabilir ama GOG'dan aldığınız zaman hem PC'de hem de Mac'te oynayabileceksiniz. Böyle bir artınız olacak. Ve şu an GOG'da da gördüğünüz gibi %53 indirim var bu versiyonda. $28 alabiliyorsunuz. $28 yaklaşık 1400-1500 TL'ye tekabül ediyor. Oyunun normal sürümünü almak isterseniz, bakın şimdi ona geçiyorum. Normal sürümde normal fiyatı $45 ve %65 indirim var. O da $15 geliyor. İsterseniz bunu da alabilirsiniz. Size kalmış. Steam'de nasıl? Steam'de oyunun yine Ultimate Edition'ı %8 indirimde ve $62. Bu da Apple Store'daki fiyata yaklaşık olarak yakın bir fiyatı var ama yine dediğim gibi hem PC'de hem Mac'de oynayabileceksiniz. Böyle bir esnekliği olacak size Steam tarafında diyorum. Ve gelin hep beraber Cyberpunk'ı GOG'da çalıştıralım. Ben şu an oyunu indirdim ve şu an çalıştırıyorum oyunu. Oyun kaydımızı almaya başlayacağız şimdi arkadaşlar.
Ben oyunu normalde direkt bilgisayarın içerisinde masa üstünden ekran kaydolarak yapma niyetim vardı. Ama ne yazık ki MacBook Air hem aynı zamanda oyunu güzel ayarlarda oynatıp hem de aynı zamanda ekran kaydını yüksek kalitede almaya çalıştığımda ekran kaydında donmalarla karşılaştım. Ses düzgün bir şekilde aktarılmadı. Kare atlamaları meydana geldi. Oyun oynarken gayet güzel frame'ler almışken kayıtta bu frame'leri akıcı bir şekilde görememe sıkıntım oldu. Ben de size her halükarda oyunu en azından kare atlaması olmadan sadece bilgisayar oyunu çalıştırırken ne kadar performansla çalıştığını gösterebilmek adına bu şekilde bir yöntemle kaydetmeye karar verdim. İdeal bir senaryoda değil, farkındayım ama en azından hiç gösterememekten daha iyi diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda eğer bir capture kart alabilirsem görüntüyü capture kart üzerinden tekrar döndürüp ekran kaydını sağlıklı bir şekilde almayı planlıyorum diyorum ve hemen sizlerle beraber Cyberpunk'ı malum ayarlarla beraber, yani deneyeceğimiz bütün konfigürasyonlarla beraber çalışmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle burada grafik kısmına geliyorum. Grafik kısmında şu an hızlı ön ayar kısmında Mac için diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu seçenek Mac için en iyi ayarları bir araya getiren seçenek anlamına geliyor. Yani en iyi performans ve kalite ayarlarını bu Mac'in kaldırabileceği en yüksek performans anlamına geliyor bir nevi. Ve gördüğünüz gibi aşağıda da bu ayarlarda Metal FX açık. Metal FX'e kısaca değinmek istiyorum. Metal FX, Nvidia'nın DLSS teknolojisinin Apple'daki karşılığı olarak adlandırabiliriz. Oyunu görece düşük bir çözünürlükle render edip yüksek çözünürlüklere upscale etme yapay zeka desteğiyle anlamına geliyor aslında bu çözünürlük arttırma ölçekleme teknolojileri ve Nvidia'nın DLSS'inin yaptığı şeyin Apple'daki karşılığı oluyor MetalFX. Burada MetalFX'in detay ayarlarına da hiç dokunmayacağım. Dinamik çözünürlük ölçeklendirme şeklinde varsayılan ayarında bırakıyorum. Aşağıda da bakın gördüğünüz gibi kare oluşturma, yani AMD'nin Frame Generation teknolojisine destekliyor MacBook'taki Cyberpunk versiyonu. Onu da açmadım. Kaplama kalitesi düşük olarak gözüküyor. Video ayarlarına girdiğimiz zaman da çözünürlük 1710x1068 şeklinde ayarlı. Bu da önerilen çözünürlük. Burada tek kapatacağım şey VSync olacak. O da frame'i limitlememesi için yapıyorum. Maksimumda 60 FPS olarak ayarladım. Uygula diyorum ve benchmark'a çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet, şu an 36 FPS'te çalışıyor arkadaşlar tavsiye edilen ayarlarda. Herhangi bir şekilde 36'na düştüğünü görmüyorum. Gayet iyi gidiyor şu an. İşte bu iki kaydı, ekran kaydını hem de oyunu aynı zamanda yüksek FPS'te çalışma işini MacBook Air'de ne yazık ki yapamadım. O yüzden şu an gördüğüm performans değerleri de gayet iyi. Dolayısıyla size en sağlıklı performansını MacBook Air'in Cyberpunk'taki performansını bu şekilde aktarabileceğimi düşündüm. Bakın şu an 47'lere çıktı. 45'lerde, yani 30 küsürlerle başlayıp 44'lere kadar çıktı. Şu an herhangi bir frame generation teknolojisi devreye almadım. Ekrandaki görüntü çok keskin gözükmemekle beraber kabul edilebilir bir seviyede. Çünkü sonuçta burada düşük çözünürlükleri render edip yükseltiyor aslında ve çözünürlüğümüz 1080p'nin de altında. Ve burada bitiyor şu an benchmark'ımız. Sonuçları ekranda bir süre bırakacağım sizin görmeniz için. Bakın MacBook'umun konfigürasyonunu da görüyorsunuz. M3 işlemci, 24 GB RAM, işte 10 core CPU var. Pardon, 10 core GPU ve 8 core CPU var. Maksimum 50 FPS, minimum 33 ve ortalamada 40 FPS elde ettik arkadaşlar. Şimdi ayarlara girip yavaş yavaş bunları yükseltmeye başlayalım. Mesela ne yapalım? MetalFX'in ayarını kaliteye alayım ben. Yani kaliteyi ön plana çıkaracak ayarlar yapsın. Biraz daha zorlayalım. Kaplama kalitesini de düşükten yükseğe çekiyorum arkadaşlar. Kalabalık yoğunluğunu ellemiyorum ve bu şekilde uygula deyip çözünürlüğü de arttırmadan bir kere daha testi çalıştırıyorum. Evet, şu an benchmark başladı. 36 FPS ile başladık. Görüntü çok daha net hale geldi bir öncekine göre. Çünkü kaliteyi önceliklendirmesini istedik MetalFX'in. Ve hatırlarsanız kaplama kalitesini de yükseğe çektik. Dolayısıyla şu an aslında MetalFX'in bayağı oyunun performansını olabildiğince yüksek seviyede, yani kare oranını yüksek seviyede tutmaya çalıştığını görebiliyoruz. 40 FPS'i gördüm şu an. 47'ye çıktı, 49. Takdir edersiniz, yani MacBook Air'in veya fark etmez hani bütünleşik GPU'ya sahip olan laptopların genellikle en yumuşak karnı çözünürlüktür. Şu an o dengeyi MetalFX sağlıyor aslında. Yani biraz düşük çözünürlükte render edip üst çözünürlüklere çıkarıyor yapay zeka desteğiyle. Dolayısıyla şu an iyi gidiyor diyebilirim.
Evet, dışarıda da FPS'imiz hiç düşmedi. Karede yani herhangi bir kare atlaması yok. Bu şekilde sonlandıralım. Evet, burada da sonuçları görüyorsunuz arkadaşlar. 39 ortalama, minimum 31, maksimum 48 FPS elde ettik. Ayarlara girelim. Bu sefer çözünürlüğü Full HD'ye geçirelim arkadaşlar. Yani biraz daha dişe dokunur bir çözünürlük olsun. Daha yukarı çıkabiliyor mu? Evet, maksimumda zaten MacBook'un desteklediği 2560x1600'e çıkabiliyor. Orada da deneriz ama şu an bir Full HD ile başlayalım isterseniz. Uygula diyelim. Ve bize şimdi gene bu ayarlarda MetalFX'i veya işte kaplama kalitesini değiştirmiyorum. Bu ayarlarda başlasın. Evet arkadaşlar, benchmarkımız başladı. 30 FPS ile başladık. 31'deyiz. Şu an keskinlik kesinlikle çok daha artmış durumda. Umarım ekrana yansıtabiliyorumdur kameradan çekerken, çünkü eminim mükemmel bir senaryo değil ama olabildiğince yansıtıyorumdur diye umut ediyorum. Benim gördüğüm görüntü gayet stabil 30 FPS'te bir görüntü. Anladığım kadarıyla şu an limitlere geldik gibi. Yani bunun bir üstüne çıkarsak 30 FPS'in altına düşeriz muhtemelen çözünürlük anlamında. Belki Frame Generation'ın destek alıp yine çözünürlüğü yükseltebiliriz. Ona da bakarız beraber. Ve benchmark'ın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı oldu bence. 40 FPS'lere kadar yaklaştık. Bakalım, evet 40 FPS maksimum elde etmişiz. Minimum 27 FPS elde etmişiz ve ortamda 33. Bence gayet tatmin edici bir performans. MacBook Air'de soğutma olmadan, yani aktif soğutma olmadan aldığımız performans bence gayet iyi şu şartlar altında. Buradan şu an çözünürlüğü biraz daha arttıralım. Hatta maksimuma çıkaralım. Sınırı zorlayalım tamamen. Uygula diyelim arkadaşlar. Ve sonrasında da Frame Generation açalım destek olması için. Kare oluşturmayı açıyorum arkadaşlar. Uygula diyorum ve testi başlatıyorum. Evet, şu an testimiz başladı. 30 FPS'te tutmaya çalışıyor. 31 FPS oldu. 30'un yukarısına çok da çıkmasını umut etmiyorum. Çünkü şu an ekranın maksimum çözünürlüğüne çıktık zaten. Ve Frame Generation'da açık. Belki burada Frame Generation'ı, çözünürlüğü tekrar bir tık daha düşürüp, yani Full HD'ye çekip gerçekten artık 60'lara yaklaştığımız bir FPS ile oynamayı deneyebiliriz. Bu sonucuda hani bu benchmark'ı da bitirelim. Sonrasında bu senaryoyu deneyelim sizlerle beraber. ...34'leri gördük şu an ama hala çok akıcı ilerlemiyor şu an. Ve Frame Generation görüntüye ekstra bulanıklık da getirdi. Keskinlik azaldı şu an. Ve böylece sonucumuza geldik arkadaşlar. Aslında şöyle yapalım. Bence benchmark'ı bir kere daha çalıştırmayalım. Çözünürlük ayarını 1080p'ye getirelim. Ve direkt bence oyun görüntüsü göstereyim ben size. Oyuncu görüntü, zaten oradan FPS'in ortalama kaç olduğunu, 40'ın üzerine çıkıp 60'a ne kadar yaklaştığını anlarız. İlle de ekranda FPS sayıcını görmemize gerek yok. Geri kalan her şeyi aynı bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şu an sizlerle beraber ben de oyuna girdim. Evet, 40'larda geziyor muhtemelen şu an ama gayet akıcı, herhangi bir kitlenme yok. Şöyle boşa bir ateş edeyim, biraz etraf hareketlensin. DualSense ile kablo olarak oynuyorum arkadaşlar. Şu an input lag'i de olabildiğince minimize etmeye çalıştım bu şekilde. Input lag de fena değil. Aşağı atlayabilir miyiz? Evet, atladık. Şu an bence 45'in üzerinde bile diyebiliriz hatta. Gayet stabil ilerliyor. Yani bu şekilde oynanabilir arkadaşlar. Full HD çözünürlükte, MetalFX kalite ayarlarında, Frame Generation açık, doku kalitesi yüksek seviyede,
Ve ben gayet oynanabilir olduğunu söyleyebilirim. Şunu aşağı atlayalım. Bir de aşağı atlayalım. Evet, yani ortalığı karıştıralım biraz. Evet, bu şekilde bu oyunu oynayabiliriz bence. Evet, burada görüntüleri sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım Cyberpunk 2077'nin macOS sürümünü satın alıp almama konusunda bu video size yardımcı olmuştur. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoya yorum yazmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.